Horovax TV'den herkesi bir kez daha selamlıyoruz. 2023 yılının en ses getiren modellerini Horovax ekranlarında incelemeye devam ediyoruz Burak Bayram'la beraber. Bugün IWC'nin 2017'den sonra güncellediği Engineer Otomatik 40 modelini, hatta modellerini, neredeyse bütün versiyonlarını buraya getirmeyi başardık Horovax Insight farkıyla. Burak'la beraber inceleyeceğiz. Burak, Engineer uzun zamandır bekliyorduk. 6-7 sene oldu. Birçok pilot saati geldi geçti, yayınlandı, o oldu bu oldu ama Engineer nedense bayağı bir bekledik. Christoph Granger-Herr'le biliyorsun bir röportajım vardı Watch Zamanlar'da. Önce yapmamız gereken bazı şeyler vardı. İstediğimiz hale getirmemiz gerekiyordu. Ondan sonra yayınlamayı tercih ettik dedi. Nedir yani bu Engineer'ın hikayesi, aslında böyle kısaca bir tarihine de baksak beraber? Şimdi Engineer aslında IWC'nin önemli ürün gruplarından birisi Serdar. Yani sonuç itibariyle 1950 yılların ortalarında çıkan bir modelden bahsediyoruz. O yıllar özellikle manyetik akım olan, manyetik ortam olan çalışmaların, bu tür deneysel mevzuların çok sıklıkla tekrarlandığı, yavaş yavaş artık insanların hayatına girmeye başladığı, işte bir öğretmen ya da bir fizikçi veya bir bilim adamı için teknik önem arz edecek manyetik ortam direncinin önem kazandığı yıllar. Bu yıllardan hatırladığımız birkaç tane saat var biliyorsun. Evet. Manyetik akım direnciyle ön plana çıkan. IWC Engineer de bunlardan bir tanesi. 1955 yılındaki referans 666 aslında bu efsanenin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Aslında ilk ortaya çıkışı bir bilim adamı saati yaratmak. Yani bir fizikçi saati, scientist. Yani manyetik alanlardan etkilenmeyen, bu bilim adamlarının da zaten bulunduğu ortamlarda manyetik alan olduğu için mekanik saatlerini bu güçten korumak için yaratılmış bir model. Kesinlikle. O yıllarda tabii manyetik ortam direnci yüksek olan malzemeler çok fazla bulunmuyor. Bugün belki işte bir zembereği silisyumdan ya da eşapmanın tamamını silisyumdan yaptığımızda neredeyse manyetik ortam direnciyle alakalı her tehlikeyi ya da olabilecek her problemi önceden ekarte etmiş oluyorsun. Ama o zamanlar böyle bir şey yok. Arka kapaklar gelişmemiş. Materyaller genelde pirinç ağırlıklı, nikel ağırlıklı kullanılıyor. O nedenle tabii bu önemli bir şeydi. Bunu da nasıl sağlıyorlardı? Ondan da kısaca bahsedelim. Soft Iron Cage diye geçiyor. Genelde yabancı yayınları okuyan takipçilerimiz biliyordur diye düşünüyorum. Burada bir Faraday kafesi denen bir sistem var. Faraday fizikçi ve manyetik ortamlara karşı koyabilmek için yumuşak bir demirden üretilmiş kafes yapıyor. Ve tabii bu kafes aslında bayağı bilim adamlarının laboratuvarlarında kullanılan bir kafes. Saatlerde de aynı prensiple çalışan bunun minyatür hali. Bir kafes veya bir ekstra kapak ile ondan sonra manyetik ortamlara karşı direnç sağlanması. Yani sonuçta kalibreyi, yani korumak istediği bölümü o Faraday kafesinin koruması altına alıyor. Kesinlikle. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu şekilde gelişiyor. 1950'lerin ortalarında başlayan bu serüvenin yine en önemli kilometre taşlarından bir tanesi ünlü saat gurusu tasarımcı Gerald Genta'nın 1976'da saate el atmasıyla ortaya çıkıyor. Aslında birçok saat tutkunu da Engineer'in hikayesinin 1976'da başladığını aynen. sanıyor. Engineer SL. Tabii efsanevi model. Bugün aslında elimizde tuttuğumuz modelle alakalı da pek çok detay var orada. Ondan da kısaca bahsedeyim. Gerald Genta o dönemde tabii 1972'de Audemars Piguet Royal Oak'la başlayan entegre bilezikli lüks spor saat konseptini direkt olarak IWC Engineer'e de uyguluyor. Aslında IWC Engineer hem konsept olarak hem de tasarım olarak bu spor chic dediğimiz segmente uygun bir model. Yani aslında doğal olarak orada bir kanvas görevi görüyor diyebiliriz. Bütün özelliklerini taşıyor yani. Kesinlikle. Yani tabii Genta'nın usta ve hünerli ellerinden çıkan tasarımla da ortaya çok efsanevi bir model çıkıyor ki bugün aslında koleksiyonerlerin bile oldukça peşinde koştuğu bir model. Aynen öyle. Bu arada şunu belirteyim. Biz Horovax Insight'ta 3 tane dostumuzun saatiyle buradayız. Bu saatler daha yeni butiklerde görünmeye başladı. Bileklerde çok seyrek görünüyor. Hem aqua kadran, hem siyah kadran, hem beyaz kadran. Horovax Insight'ın değerli üyeleri bu saatlere şu an sahipler ve çekim için bize verdiler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bir tane daha var tabii, titanyum ama o da hani ortada yok. Herhangi bir butiğe de ulaşmış değil. Şu ana kadar yayınlanmış bütün modelleri, bütün kadran detayları elimizde şu an ve çok güzel bir fotoğraf ve video incelemesi de yapacağız onlarla ilgili. Aslında normal bir ürün grubunun nasıl bir seyri varsa IWC Engineer'ın da o şekilde gittiğini söyleyebiliriz. 1980'li yılların sonları, 90'lı yılların başında quartz modeller görüyoruz. Malum o zamanki kriz ortamı ve sonrasında yaşanan gelişmeler. 2000'lerin ortasına gelindiğinde saat büyümeye başlıyor ki o zaman bütün saatler büyümüştü. Saatin büyümesiyle birlikte mühendis, yani engineer kısmından biraz uzaklaşıp daha böyle bir spor saat havasına bürünüyor. Sonra içine komplikasyonları büyüyünce doldurmaya başlıyorlar. Constant force turbiyonlar, temperature calendar'lar. Aynen öyle. Çok komplike saatler çıkmaya başlıyor. Komplikasyonlar çoğaldıkça Serdar'ın dediği gibi kasa çapları da 45 milimetreyi aşan modeller falan çıkıyor karşımıza. Daha sonra markanın
markanın Mercedes AMG ile olan ortaklığından dolayı Engineer tamamen bu ortaklığa atfedilmiş bir ürün grubu haline geliyor. Yine 2000'li yıllarda saat meraklısı olan arkadaşlar o modelleri hatırlayacaktır. Titanyum, kauçuk bezelli falan ilginç Mercedes AMG modelleri vardı. Sonrasında işte 2018'de zaten Mercedes AMG'nin IWC ile olan ortaklığı bittiğinde ürün grubu daha farklı bir yöne gidiyor. Bu sefer 3 kollu, basit, daha böyle bir everyday watch, günlük spor saat gibi daha ağırbaşlı bir hale geliyor. Tabii ki en majör olabilecek en önemli upgrade elimizde tuttuğumuz IWC Engineer 40. Bu sene gerçekleşen bir olaydı. Hepimizin merakla beklediği. Bence şimdiye kadar IWC Engineer ürün grubunun en rafine, en iyi modellerinden biri oldu. Baktığımız zaman IWC farklı model aileleriyle saat severlerin huzurunda olan bir marka. Pilot saatleri var. Portofino, Da Vinci, Aqua Timer. Peki Ingenieur serisinin, model ailesinin IWC'nin içindeki yeri ne olmalı sence? Ya da yerinin ne olduğunu düşünüyorsun? Yani işin DNA'sına bakacak olursak IWC Engineer bir bilim adamı saati olarak ortaya çıkmıştı. Evet. Fakat o mühendis yani adı üstünde yani. Aynen öyle. 1950'li yıllardaki ihtiyaçlara ve o zamanki teknolojiye göre ayarlanmış bir şeydi. Bugün bilim adamı saati sıfatını alabilecek saatlerin çok daha başka şeyler olması lazım. Hatta belki dijital bir saat olmalı ya da bir kol bilgisayarı, bilek bilgisayarı olmalı. Yani dolayısıyla o konseptten artık uzaklaştı. Bana göre şu an IWC ürün grubunda Engineer 40'ın doldurduğu boşluk entegre bilezikli lüks spor saat boşluğu. Bu çok güzel bir spor chic everyday saat. Evet. Ve bu işi de çok güzel beceriyor bence. Yani teknik detaylar veya işçilik olarak baktığımızda da zaten bunu görebiliyoruz. Ki piyasanın da pazarın da en azından IWC'den böyle bir hamleye ihtiyacı vardı. Bunu kesinlikle bir spor chic saat olarak görüyorum. Evet, hatta bu hamle biraz geç kaldı bile diyebiliriz. Kesinlikle. Yani uzun bir süredir, yaklaşık 4-5 senedir bu bahsettiğin segmentte inanılmaz bir yarış var ve inanılmaz bir talep var buraya. Evet, fiyatlar da ikinci elde bile çok yükselmiş vaziyette. Doğru. Peki saate geri dönelim. Güncel modelin en büyük farklılıkları nelerdir? Sen IWC'nin CEO'suyla yaptığın röportajda da buna benzer bir şey sormuştun. Evet. O zaman söylemişti Bay Her. Bizim uzun süre bu modeli çıkartmamızın nedenlerinden en önemlisi çok fazla çalıştık dersimize demişti. Özellikle o vidaları sıkılabilir halde ve aynı şekilde bu manyetik alana karşı korumayı elde tutabilmek. Ama orada da bir detay var değil mi? Manyetik alan koruması aslında düşmüş vaziyette eski modellere göre. Eski modellere nazaran evet neredeyse yarı yarıya düşmüş vaziyette ki bunu da aslında kendisine sorduğumuzda CEO'ya sen sormuştun hatta mekanizmayı daha doğrusu kasayı belli bir incelikte tutabilmek için bunu yaptık demişlerdi. Burada aslında benim bu model ailesi nereye konumlandırırsınız sorusuna aslında bir cevap. Bir şey oluyor. Yani sonuç itibariyle artık o bahsettiğimiz fizikçi ya da işte engineer mühendis saati değil. Bilim adamı saati değil. Ben teknik özelliklerden de bahsedeyim. Tasarımsal eklemek istediğim bir detay var. Yine Baher'in söylediği bir detaydı bu. Geçmiş tüm IWC Engineer modellerinin en iyi noktalarını bu saatte toplamaya çalıştık demişti. Bu onun kendi lafı. Baktığım zaman bunu becerdiklerini veya bu felsefeyle, bu mottoyla yola çıktıklarını saate bakınca anlayabiliyorum. Tabii söyledikleri şeyi hak ediyor yani. Kesinlikle. Aynen öyle. Yani uzun süre uğraşılmış ve ortaya güzel bir şey çıkmış. Bununla ilgili diyecek bir şey yok. Saatin çapı 40 mm. Model isminde de belirtildiği gibi. 10 mm kalınlığa sahip ki bence çok çok güzel bir kalınlık. Spor lüks bir saat için, günlük takılabilecek bir saat için gayet başarılı. Daha başarılı yanlarından bir tanesi de entegre bilezikli olmasına rağmen ki entegre bileziklerde end-link dediğimiz parçalar kasadan biraz uzadığı için genel itibariyle bilek üzerinde fazla yer kaplar. 47.5 mm'lik boynuz açıklığı var. Küçük bir bilekte bile rahatlıkla taşınabilir kesinlikle. Ki eğer titanyum versiyonunu alırsa o küçük bilekli kullanıcı çok daha konforlu olacaktır. Onu da söylemek lazım. Ön tarafta safir kristal bir cam var. Yansıma önleyici kaplamaya sahip. Kilitli kurma kolumuz var ve 100 metre su geçirmezlik var. Dolayısıyla yazın yüzerken, dalarken, çıkarken hani saate bir şey olur mu diye düşünmek zorunda da değilsiniz. Bence lüks bir spor saat için yine aranan özelliklerden bir tanesi. Manyetik direnç devam ediyor hala ve evet arkasında bir tane minyatür Faraday kafesi var. Belki değer olarak biraz azalmış olsa da tamamen engineer DNA'sından uzaklaşmadığında bu detayla görebiliyoruz. Bence buradaki en önemli yeniliklerden bir tanesi Gerald Genta'nın 1976'da tasarladığı Engineer SL'de kullandığı vidalar dekoratifti. Dolayısıyla onlar bir işe yaramıyordu. Sadece süs olarak orada zaten duruyordu. Bazıları vida gibi de durmuyordu. Durmuyordu aynen. Perçin gibi duruyordu ya da pim gibi. Şimdi burada gerçekten vidalar var. Bezeli sökmek istediğinizde bu vidaları dışarı almak zorundasınız. Yani bu vidalar artık dekoratif olarak orada değil. Saatin bezeli olarak kasaya sabitleyen vidalar. Tabii burada aslında en önemli özelliklerden bir tanesi de
de saat otomatik demiştim. İçinde 5 gün güç rezerv süresine sahip manufacturer yani IWC tarafından tasarlanıp üretilmiş bir mekanizma var. 5 günlük 120 saatlik güç rezerv süresi çok önemli bir değer. Yani biz 72 saat ya da sık kullandığımız tabirle weekend proof dediğimizde bile aslında bizim sektör standartları için gayet yeterli oluyor. Bunu 5 güne taşımak hakikaten yani saati bırakıp 5 gün sonra hala çalışır vaziyette bulmak büyük bir lüks. Özellikle çok fazla saatiniz varsa ve Winder kullanmıyorsanız. Bir iki ekleme ben yapayım. Birincisi yine Christoph Grangerhall'le yaptığımız röportajda da kendisinin söylediği, belki de söylemedi bilmiyorum, birebir konuşmamızda olabilir. 40'ın üzerinde kadran prototipi denemişler. Evet. Çok uğraştık onun üzerinde diyor. Yani neredeyse 2 senedir kadranı ayarlamaya çalışıyorlar. Kadranın üzerindeki detay gerçekten çok özel. Her çeşit böyle ışık yansımasında farklı farklı görünümler sunabiliyor. 3 tane kadran detayı var. Bir de tabii titanyum kasalısı var. Titanyum kasalısını bir tek biz fuarda canlı görebildik ama onun dışında hiçbir yerde göremedik. Açık konuşmak gerekirse bu 3 model içinde 3 kadran rengi içerisinde en çok aqua dediğimiz yeşille mavi arasında gidip gelen o renk ilgi görüyor. Ama bunun bir sebebi de belki çoğunuzun dikkat etmediği bilezikteki mat ve parlak geçişleri. Beyaz ve siyah kadranlı da olmamasına rağmen yeşil mavi karışımı olan kadranda bunu koymuşlar. Zürih'teki butikten aldığım bilgileri paylaşayım. Fuar süresince bir video görmüştük. O videoda ince ayarlı klipsi olan bir bilezikten bahsediliyordu. Evet. Hatta bunu görsel olarak da orada yayınlamışlardı. Doğru. Bu sizin daha önceden sipariş vererek isteyebileceğiniz bir şey. Standart olarak bu bildiğimiz kelebek şeklindeki deployment dediğimiz klipsle veriyorlar. Ama isterseniz o ince ayarlı olan tek tarafa katlanabilir şeyi de verebiliyorsunuz. Bu arada tabii VIP müşteri ayrıcalığıyla önümüzdeki fuarda tanıtılacak birkaç tane modeli de gördüm. İnjeniyör ailesi genişliyor ve inanılmaz modellerle ortalığı sarsacaklar. Umarım çap olarak genişlemiyoruz. Yok hayır. Çap olarak aksine küçüldüğü de var. Onu da söyleyeyim bir tüyo olarak. Bir sonraki fuarda İnjeniyör ailesine çok ciddi eklentiler gelecek. Bu 3 tane model muhtemelen çok bulunamaz olacak. Evet. Çok az üretecekler diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Hele bu parlak ve mat geçişli bileziği olan aqua diye tabir ettiğimiz kadran iyice bulunmaz olacak. Önümüzdeki günlerdeki gelişmeleri de göreceğiz. Peki Burak, saat hakkında yorumlarını aldık ama yine bizim klasik neyi değiştirirdin mevzusuna da bir el atalım diyorum. Bu aslında soruyu ben hatırlıyorum. Bu modelden bir fuar dönüşünde de bahsetmiştik seninle. O zaman da söylemiştim. Model tasarlanırken videonun başında da söylediğim gibi şimdiye kadar yapılmış bütün IWC Engineer modellerinden bir şeyler koymuşlar. Yani aslında 1976'daki Engineer SL'den büyük oranda esinlenerek yapılmış ki çok normal. En güzel saatlerden biriydi o bütün koleksiyonda. Fakat daha modern modellerde kullanılan üçgen şeklinde köpek balığının yüzgecini andıran kurma kolu koruma parçalarını ben bu saatin tasarımına pek yakıştıramadım. Orada bırakmazdım diyorsun. Orada bırakmazdım. Yani hiç olmaya da bilirdi. Şahsi tercihim. Hadi olacaksa birazcık daha kısa da olabilirdi ya da daha yakın da olabilirdi. Bu kronograf butonu gibi olmuş. Evet. Yani. Yassı bir kronograf butonu gibi duruyor ve 2005-2006 dönemlerinde üretilen daha kaslı, daha sportif injenörlerde güzel duruyordu. O zaman vardı ve ben hatırlıyorum, hatta az kaldı onlardan bir tane alıyordum bir dönem. O zaman o kadar gözüme batmıyordu ama bu daha kibar, daha nazik bir saat. Daha 70'lerin spor şik tasarımlarını kendine ilham alan bir saat olduğu için ondan çok memnun değilim. Ama şöyle söyleyeyim. Ben hani direkt olarak bu saatin müşterisi değilim açıkçası. Bu segmenti de çok fazla kullanmıyorum. Ama bundan dolayı saati almamazlık etmezdim. Hatta şu an bileğimde siyah olanı var. Ve o güzel bahsettiğin grid, yani satranç tahtasını andıran ama üzerinde çizgili olan deseninde siyahın çok güzel gösterdiğini düşünüyorum. Bunu bir almaktan vazgeçirecek detay olarak konumlandırmıyorum. Ama almaktan vazgeçirecek bir detay var. Dedin ya neyi değiştirdin? Ya fiyatını değiştirdim. Gerçekten yukarı mı? Arttırır mıydın? Azaltırdım. Yani neyi değiştirdim? Etiket, ilk defa böyle bir şey söyleyeceğim. Fiyat etiketini değiştirdim. Yani ben bunun çıkmadan önce basın broşürünü de görmüştüm. Seninle konuşmuştum. Bunu başka bir videoda da söylediğimi hatırlıyorum. Tahmin ettiğimin çok üzerinde bir fiyat geldi. Evet. Senin de tahmin ettiğin üzerinde bir fiyat geldi ama sen daha yakın söylemiştin. Benim sonuç tahmin ettiğimin de %40 falan üstündeydi. Aynen. Bu arada yani. Ben hiç yanına bile yaklaşamadım. Ama yani %40 yakınlaşabildim. Yani neredeyse bileziğinin parasını tahmin ettim diye düşünüyorum. İkinci değiştirmek istediğim şey fiyatı olurdu. Belki o zaman alma konusundaki
motivasyonum da değişebilirdi yani. Demin ben bu segmentin kullanıcısı değilim dedim. O biliyorsun bu ekranlarda tehlikeli bir açıklama. Evet, hemen kalkıp gitmem gerekiyor değil mi? Aynen öyle. Bu arada bugün yani videoyu çektiğimiz günde yurt dışındaki fiyatı, Türkiye'deki fiyatı çok güncellendiği için bir şey diyemiyorum ama evet. Avrupa'daki fiyatı 12.700 euro etiket fiyatı. Her an değişebilir bu arada. Hı-hı. Hiçbir fikrim yok yani, artabilir, azalabilir. Ingenieur'ün 2014-2015'te yapılmış bir modelini bugün ikinci elde bizim yine CoreBox Inside üyelerimizden biri $3.500-4.000 civarı galiba. O kadardı zaten. Öyle bir şeydi yani. O fiyatları alabiliyor. Ama bugünün konseptinde biraz önce bahsettiğimiz ve bu modelin artık bir bilim adamı saati olmak yerine bu spor şik tarafına gelmesinin etkileri olarak da bu fiyat baremi normal gibi gözüküyor. Çünkü baktığın zaman o dönemde tanıtılmış işte 1972'ler 76'lar Gerald Genta'yla beraber anılan modellere baktığınızda yine en ucuzu bu oluyor yani. Evet, bir de öyle bir şey var. Hatta çok daha fiyat seviyesi olarak daha altlarda görünen Rolex bile şu an baktığın zaman bunun aşağı yukarı aynı fiyatlarda. Doğru. Hangisini seçersin seçmezsin bilemiyorum. Çünkü işte bezel detayları var, diver saatleri var, o var, bu var ama bugünün konseptinde bence çok da anormal bir fiyat değil. Katılıyorum sana, fiyat biraz yüksek gibi gözüküyor ama market standartlarına baktığımızda, market dinamiklerine baktığımızda görünen fiyat çok da garip değil yani. Tarih çarkında tek haneliler 2'ye çıkmış yani 01, 02, 03 diye gidiyor. Bunu beğendin mi? Kalır mıydı orada yoksa değiştirir miydin? Yani açıkçası pek bir şey hissetmedim ama şöyle söyleyeyim. Yani ben tarih çarkına baktığım zaman tarih diskinin zemin rengiyle kadranın zemin rengi bir mi değil mi? İlk başta ona bakıyorum ve bir gördüğüm için bir problem olmadı. Sonra fark ettim. Acaba dedim 2 tane disk mi değişiyor? Alain Desaulnes'de falan olduğu gibi. Ama yok, öyle değil. Sadece diskin üzerine bu şekilde yazılmış. Evet. Yani değişik bir detay olmuş. Hani dijital saatlerin AM/PM seçeneği vardır ya, böyle daha ondan sonra olaya birazcık daha bilimsel yaklaşan insanlar genelde onları 23.30, 11.30 değil 23.30 olarak gösterecek şekilde görmek ister. Sanırım bu da fizikçi, bilim adamı, mühendis DNA'sına yapılan bir gönderme. Bence hoş yani. Öyle bırakırdım. Öyle bırakırım tabii canım, hiç kesinlikle değiştirmek isteyeceğim bir şey değil yani. Peki gerçekten. Öldürücü sorularıma geçiyorum. Bu an itibariyle tabii titanyumu çok kategoriye alamıyoruz. Ortada yok. Bu 3 kadran detayından hangisini tercih ederdin? Ben şu an bileğime taktığım siyahı çok beğendim. Bugün siyah bir şey giydiğim için de olabilir belki ama zaten siyah çok fazla kullanıyorum. Aynı zamanda ben bileziğin komple mat olmasını da beğendim. Parlak kötüdür diye bir şey demiyorum. Hatta parlak aslında Aqua ile çok da güzel olmuş. Fakat ben kolumdaki siyahı beğendim. Bu şekilde almak isterdim. Evet. Peki eğer yani Ingenieur model ailesinden, geçmişinden bugüne kadar hiç fark etmez tanıtıldığı günden bugüne bir tane alacak olsaydın o bir tane bu siyah mı olurdu yoksa farklı bir model mi tercih ederdin? Fiyatı tabii çok yani kolay değil, o da mantıklı da değil ama fiyatı göz önünde bulundurmayalım. Bir tane bileğinde 1955'ten bugüne kadar üretilmiş bir Ingenieur takacaksın. Hangisini tercih ederdin? Fiyatın yanında kondisyonu da kondisyon aynı olduğunu düşün. Yani model olarak düşünüyoruz. Tamam. O zaman 1976 Ingenieur SL by Gerald Genta. Onu alırım yani. Ben de bu arada tam yılını hatırlamıyorum ama Loreis Sports için yapılmış bir limited edition bulsam onu gerçekten alır takarım. Var mı eklemek istediğim bir şey? Eklemek istediğim bir şey yok. Ben saati genel itibariyle beğendim ve IWC'den zaten bu hareketi bekliyordum. Serdar da bekliyordu. Küçük de bir not düşelim. Bundan sonraki hareket herhalde Aqua Timer'dan gelir diye düşünüyorum. Onu da buradan açıklamayalım artık. Açıklamayalım. Yani. Ama benim beklentim Aqua Timer'dan yani. O da çok güzel bir model ailesiydi. Zamanında ben de kullandım. Serdar da kullanmıştı. Özellikle 2000'lerin ortalarındaki modellerini çok severdim. Eğer tekrar ona doğru bir dönüş olursa memnun olurum. Ama bu sefer fiyatını tahmin etmeyeceğim. Evrene kötü sinyaller göndermek istemiyorum yani. Tabii bu arada hatırlatmak istiyorum. 1-2 ay önce Temporis Uluslararası Saat Ödülleri'nde Ingenieur Otomatik 40'a ödülü veren kişi de bendim bu arada. En iyi günlük saat. Tabii o titanyumu için veriliyor ama nihayetinde aynı model ailesi. Buradan da IWC'yi o ödül için de kutluyoruz ve IWC Ingenieur Otomatik 43 kadran rengiyle beraber HoroBox TV ekranlarındaydı. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Şimdilik herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.